And when you go, I will fall back apart. Find pieces of me all over the yard. In this house of cards. She says, hey man, there were just too many days. When our good intentions only got in the way. Tahmin ettiğim gibi yollar And I hafif almost virajlı never know. ama manzaralar efsane. O kadar güzel evlerden geçiyorsunuz ki gelirken ve o kadar güzel yollardan geçiyorsunuz ki hayran kalmamak elde değil. Örnek veriyorum, burada bir bağ evi var ve hala yaşıyorlar. Çok güzel. Karşıda bir tane ev var. Çok güzel. Zeytin bahçeleri var burada. Malum Trilye zeytiniyle meşhur bir yer. Dağların her yeri zeytin ve yaşlı ağaçlar. Ortalama zeytinci olduğum için biliyorum, bir 30 ila 50 yaş arası var zeytinler. Damar yapısından da kökünden belli oluyor. Böyle gösteriyorum. Zeytinler eski, yeniler de var şöyle. Yol boyu zeytin ağaçları arasında ilerliyorsunuz. Bir yanınızda deniz. Sağınız deniz, solunuz zeytin ağaçları. Bu şekilde ilerliyorsunuz. Trilye'ye geldik. Kesinlikle efsane gözüküyor. Buradan bir şey. Tarihi Çileli Kahve. 500 metre sonra sağa dönün. Ne? Sokakları çok güzel. Burada hemen sahile indik. Karşımız Trilye sahil. Burada köy pazarı var. Böyle. Geldiğinizde buradan ürünlerden de alabilirsiniz. Burada Trilye'nin kendi zeytinleri var. Kuru sele zeytinler, kırma yeşil zeytinler ve zeytinyağları. Şöyle organik. Teşekkür ederim oğlum. Geldiğinizde buradan da zeytinlerden alabilirsiniz. Köy pazarı. Şimdi yat limanına geldik. Buraya gelecek olan arkadaşlara özellikle sezon dışı için bilgi vereyim. Burada konaklayabiliyorlar. Girişte herhangi bir sıkıntı yok. Köy pazarının ilerisi burası. Karşıda karavan var. Ailenin bir tanesi çok güzel. Denize karşı masa sandalyesini atmış oturuyor. Karşıda da gördüğünüz gibi tekneler var. Yine karşımızda bir karavan daha var. Burada konaklayabilirsiniz arkadaşlar. Sanırım problem olmuyor. İnsanlar da buraya gelmiş araçlarıyla oturup vakit geçiriyorlar. Biz de ileride Yelken Kafe var. Oraya doğru geçiyoruz. Nereye bakalım? Nereye takalım? Bere mi takalım anneciğim? Yere mi takalım? Nereye takalım? Takalım. Nereye takalım? Nereye takalım? Bak. Şimdi Trilye Yelken Kafe'ye geldik. Buranın otoparkı var arkadaşlar. Zaten Trilye'nin girişinde. Geçerken uğrayıp bir şeyler içebilirsiniz. Size mekanı ve neden geldiğimizi hemen gösteriyorum. Şöyle çok güzel bir mekan. Biz şimdi izin verirlerse şu iskelenin ucuna geçeceğiz. Orada bir kahve içip yola devam edeceğiz. Bursa'da hava biraz soğuk ve rüzgarlıydı. Şu an burada hava durulmuş ve o kadar ılık ki 10 kilometrede ancak bu kadar fark eder. Burada da başka bir karavancı dostumuz var. Trilye'de kesinlikle hava çok güzel. Çok güzel bir kafe gerçekten. Yol hemen üzerinden geçiyor zaten. Geçerken siz de buraya uğrayıp bizim gibi böyle bir çay molası verebilirsiniz. Çok güzel bir deniz var. Eminim yazın burada insanlar denize de giriyordur. Dibinde balıklar var. O kadar temiz ki. İçindeki balıklara kadar gözüküyor.
Çayımızı içip yola devam edeceğiz. Burada sade içecekler değil, yemek çeşitleri de var. Balık çeşitleri, yemek çeşitleri, tost çeşitleri. Siz bunlardan da yiyebilirsiniz. Biz daha yeni yediğimiz için çay içip yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Biraz daha şimdi. Ya gelsin mi? Maybe nothing nowhere ever was that okay. In this house of cards, with only hearts. Şimdi sahilden girişteki Ulu Çınar'dan aşağıya sahil yoluna giderken hemen burada böyle eski bir yapı dikkatimizi çekti. Trilye Kültür Merkezi ama şu an kapalı, içeriği gezemedik. Biraz kiliseye benziyor içerisi. Gelirseniz açıksa burayı da gezebilirsiniz. Şöyle hemen girişteki sahile inen anıt ağacın yanından böyle yol giriyor yukarıya. Dedemin yaşı var ama maşallah tüpünü değiştirmeye gelmiş. Hala traktör kullanabiliyor. Çok güzel tarihi evler var burada. Kim bilir kimler yaşadı. Şimdi girişten şuradan geliyorsunuz Mudanya'dan. Hemen ileride böyle Ulu Çınar var yolun kenarında. Buradan sağa Taş Mektebe doğru gidiyor. Hemen ilerisi de Kemerli Kilise. Buradan giriyoruz. Malum Trilye zeytincilikle ünlü bir yer olduğu için yollarda çok fazla traktör görme ihtimaliniz var. Mesela bir tanesi karşıdan çıkıyor. Bordo bulamacı yapmış geliyor. Bir tanesi burada gidiyor kasalarla. Zeytinci olduğum için biraz konuya hakimim. Burada da böyle zeytin çapasını görüyorsunuz. Her yerde böyle traktörlerle insanlar tarlalarından dönüyorlar. Hareketli bir kasaba. Ara sokaklar resmen tarih kokuyor. Tıpkı buradaki evler gibi. Çok güzel tarihi evler var. Eminim bir süre sonra bunları göremeyeceğiz burada. Çünkü birçoğunun bence çok az zamanı kalmış. Birçoğu yıkılmak üzere. Yol üzerinde böyle Emil diye İsmail Emil'in çok güzel bir zeytinyağı satış merkezi var. İçeriği merak ettim. Hemen bir çekeceğim sizin için. İçeride zeytinyağı sabunları, zeytinyağı kolonyaları, salamura zeytinler ki fiyatları gayet uygun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kilogram 280 lira vesaire. İçerisi çok güzel. Buradan bu ürünlerden alabilirsiniz. Trilye eski adıyla Zeytin Bağı. Zaten önceden de burada zeytinciliğe çok fazla önem verildiği ve yetiştirildiği için ismi Zeytin Bağı'ymış. Sonradan Trilye olarak değiştirilmiş. Zaten Trilye şu an bir zeytin türü cinsi. Trilye türü zeytin. Mudanya'nın küçük, eski, tarihi bir kasabası. Buraya geldiğinizde zaten sokakta yürürken tüm tarihi hissediyorsunuz. Dükkanlar olsun, evler olsun size biz çok eskiyiz diyor. Yılların yaşanmışlığı var burada. Bir taraftan restorasyon çalışmaları devam ediyor birçok evde. Bir yandan da aslını korumaya gayret eden evler de var. Eski ama bakımlı. Balık ekmek artı içecek 200 TL birçok yerde. Gelip burada balık ekmek yiyebilirsiniz. Biz de şimdi bir yer bulursak deneyeceğiz. Önünüze bu binanın çıkma ihtimali çok yüksek. Burası Tüccar Nazmi'nin mübadele ve anı evi, kültür evi. Ama geldiğinizde göremeyebilirsiniz. Hem burası şu an satlık hem de binadan da anlayacağınız üzere
Hafif böyle yan vermiş. Her an yıkılabilir. Arkaya doğru bina gidiyor. Köşede küçük şirin bir bina burası. Buranın simgesi haline gelmiş. Bence bu binayı buralılar alıp yani güzel bir müze haline getirebilirler. Bu zeytin olduğu belli ya, o yüzden şey yap. Buradan yol üzerinde hemen bu köşedeki anıt evin önünden magnet aldık. Çok güzel böyle trilye zeytinleri. Hem bu şekilde var hem de böyle daha farklı ağaç türü olanlar var. Tanesi 50 TL. Şimdi yemeğe geçiyoruz. Şimdi tarihi Trilye balıkçısına geldik. Burası zaten meydanda. Şöyle yukarıdan gelirken görebilirsiniz. Hemen sahilde aşağıda bu tarihi binanın da köşesinde hemen Baba Ocağı çay ocağının yan tarafı. Burada balık ekmek yiyeceğiz. Ustam bizi hazırlıyor. Merhaba. Merhaba. Buraya böyle. Ocağımızı yaktık, ekmeklerimizi ısıtıyoruz. Balıklar pişiyor. Sonra dışarıda ekmeklerle birleştirilecek. Bize afiyet olsun. Şöyle balık ekmeklerimiz geldi. Çok güzel gözüküyor, sıcacık. Şimdi bize afiyet olsun. Yanında da bu arada içecekler ikram. 200 TL. Fatih Camisi'ne geldik. Hemen böyle önünde tarihe meydan okuyan bir tane yapı var. Bayağı bir yıpranmış şöyle duvarları vesaire. Biraz erimiş ama hala ayakta. Burası çok güzel kafe olur restore edilse. Çünkü alan da müsait. Hemen yan taraf Fatih Camii. Şöyle sağından oraya geçiyoruz. Bu arada zaten burası sahilde, hemen aradan deniz gözüküyor. Dediğim gibi herkes zeytinle ve çiftçilikle uğraştığı için sokak aralarında her yer traktör. Yine tarım ekipmanları ama bunlar bayağıdır kullanılmıyor belli. Köyde olsak bu kesinlikle çok işimize yarardı. Aynı şekilde o da. Ama burası bizim köye çok uzak. Caminin avlu duvarındaki tarihe bakar mısınız? Şimdi caminin girişine geldik. Efsane bir cami. 16. yüzyıla ait efsane bir cami. 1560 yılında yapılmış burası. Zaten girişten cami tarih kokuyor arkadaşlar. Hemen içeriye geçeceğim. Küçük bir avlusu var böyle. Kendine has bir dokusu var. Girişte bizi böyle çok güzel tarihi işlemelerle güzel bir sütun karşılıyor. Kubbeler. Minare sanırım tadilat görmüş ya da sonradan tekrar yapılmış. Yeni duruyor. Burada sıcak su var. Her şey düşünülmüş. Sağ olsunlar kombi bağlamışlar. Sıcak su tesisatına kadar düşünmüşler. İçeriye de bir bakayım açıksa. Açıkmış. Bismillahirrahmanirrahim. Farklı bir cami. Böyle içeride sütunlar var. Aynı şekilde ortalarda da. Kubbe sistemi biraz farklı. Buranın en önemli özelliği Bizans döneminden kalan en eski yapı, cami ve kilise özelliğine sahip olması. Bizans döneminden kalan en eski kiliseymiş burası arkadaşlar. 1560 yılında burası fethedildikten sonra üzerine bir minber ve mihrap eklenerek camiye dönüştürülmüş. İçeriye girdiğinizde alışılagelmiş camilerden farklı olmasının sebebi de bu. Burası yukarıdan bakıldığında haç şeklinde dizayn edilmiş. Hemen bu giriş alanı hacın alt kısmı.
Şu geniş alanlar, kısa sütunların olduğu kısım hacın orta kısmı ve arkadaki şu namaz kılınan bölüm hacın yukarıya giden kısmı. Yani baktığınızda burası tamamen bir haç gibi dizayn edilmiş. Yukarıdan bakıldığında o yüzden normal camilerden farklı. Zaten girişte sizi direkt bu karşılıyor. Buradan Kemerli Kilise'ye giderken manzara bu şekilde. Hemen şurası liman. Karşıda yine çok güzel evler var. Yukarıda zeytin. Kemerli Kilise'ye giderken böyle çok güzel ara sokaklardan geçiyorsunuz. Manzara böyle yerlere çıkıyor. İnsanlar aşağıda balık tutuyor, fotoğraf çekiliyor. Burası aynı zamanda Trilye sahilin sonundaki plaj. Orada engelliler için, engelli vatandaşlarımız için denize giriş alanı da yapmışlar. Yanları demir koruma. Gördüğünüz gibi insanlar aşağıda fotoğraf çekiliyor. Manzara çok güzel. Şimdi biz yola devam. Bu arada hava buz. Soğuk değil, buz. Gelmişken Kemerli Kilise'ye de uğrayalım dedik. Ama aklınızda öyle restore edilmiş, İşte içine girip gezebileceğiniz bir kilise gelmesin. Şöyle arkamız deniz. Manzarası güzel. Hemen orada oturmak için banklar vesaire bırakılmış şöyle ağacın altında. Oturup soluklanabilirsiniz. Vaktiniz varsa Trilye'yi gezmek için. Ama kilise bu şekilde. Belki siz geldiğinizde birkaç yıl sonra burası restore edilmiş ve belediye tarafından çok güzel bir kafeye ya da restoranta çevrilmiş olur. Onu bilemiyorum. Ama şu an harap halde. Harabe halde. Bu şekilde. Ama çok tarihi. Onu resmen size söylüyor. Biraz daha bakım yapılsa gerçekten daha iyi olacak. Size şöyle içeriği göstereceğim hemen. Kilisenin içi bu halde. Umarım gösterebilmişimdir. Evlerin nostaljikliğine bakar mısınız? Çok tarihi. Trilye Taş Mektebe geldik. Hemen yanında böyle yine eski tarihi bir bina var ama kapısında burayla ilgili bir bilgi yok. History Building yazıyor, sadece tarihi bina. Hangi döneme aittir, kim ne için kullandığı bilenler varsa yoruma yazsın. Taş Mektep burası. Restore edilmiş sanırım. Bakalım açıksa içeriye gireceğiz, yoksa artık yola devam edeceğiz buradan. Taş Mektep açık değil arkadaşlar. Biz şimdi yola devam ediyoruz. Sokaklar harika. Böyle sanırsınız şu an o dönemde yürüyor gibisiniz. Şurası ana cadde. O Büyük Çınar zaten gözüküyor. Hemen Büyük Caddesi'ndeyiz. Çok güzel gözüküyor her yer. Dediğim gibi durum olanlar evleri bu şekilde ve şu şekilde restore etmiş. Durumu olmayanlar da evler bu şekilde harabe olmuş ve yok olmaya başlamış. Bu Trilye Kültür Merkezi falan da bu sokakta yine. Görüyorsunuz. Aslında bilinmiş bir şekilde restore edilmiş evler. Arada yine eski yapılar da var. Şöyle. Koruma altına alınmış ama tadilatı yapılmamış. Kim bilir kimler yaşadı. Çok güzel tarihi binalar var. Ama yok oluyor. Keşke bunlar restore edilse ve ne bileyim kafe tarzı yerler açılsa. İnsanlar geldiğinde buralarda böyle bizim gibi soluklansa ve bunları belediye işletse
Bence buraya çok fazla katma değer sağlar diye düşünüyorum. Kooperatifler kurulsa, köylülerin zeytinleri ve zeytinyağları belediye tarafından buralarda satılsa. Bunlar sadece benim aklıma gelen fikirler. Bunlar çoğaltılabilir. Ama değerlerimiz yok olmasın. Yola çıkmadan fırından ekmeğimizi alıyoruz. Buradaki göbüler tam tostluk dedi eşim. Hemen bunlardan tost ekmeği alalım. Kolay gelsin. Köy ekmeğiymiş. Aldık. Dilimletiyoruz ablama. Bununla karavanda tost yapacağız inşallah. Şu an daha saat erken. Büyük ihtimalle akşam tekrar acıkırız. Akşam bir tost yapalım karavanda bakalım. Malzememiz var. Ekmeğimiz yoktu sadece. Yanımıza ekmeğimizi alıp yolumuza devam edelim. Buyur. Teşekkür ederim. Ekmek çok güzel gözüküyordu. Hemen şu girişteki çınarın ilerisinde zaten fırın yol kenarında. Buradan alabilirsiniz. Böyle insanlar zeytin ağaçlarının içine kendi evlerini yapmış. Buralarda yaşıyorlar sanırım. Çünkü hepsinde insan var şu an. İnsanlar para kazandığı şeylerin içerisinde yaşamayı tercih ediyor. Ortam da efsane bu arada. Trilye'den çıktık. Şu an Gölyazı'ya doğru devam ediyoruz. Orayı da merak ediyorduk. Burada çok güzel bir manzara var. Size şu an onu göstereceğim. Şöyle zeytin ağaçları arasında ilerliyorsunuz. Dediğim gibi ağaçlar çok yaşlı. Bedenlerinden anlaşılıyor. Farklı bir coğrafya. İnsanlar burada tamamen zeytin üzerine bir geçim kaynağı türetmişler. Ve sanırım bu konuda da oldukça iyiler. Ki şu an Trilye'yi zeytincilikle uğraşan herkes biliyor. Tıpkı bizim gibi. Budama yapıyorlar şu an. Herkes bahçede. Şimdi şöyle bir zeytin bahçesinde durdum. Malum Trilye'ye gelip zeytin bahçesine girmemek olmaz. Ağaçlar çok yaşlı. Daha yeni budama yapılmış, şöyle görebilirsiniz. Size zeytin ağaçlarını da yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi kesilmiş. Yol kenarı, gözünüzün gördüğü her yer zeytin. Gölyazı'ya doğru devam ediyoruz. Zeytin ağaçlar arasında. Trilye ile Gölyazı arası yaklaşık 35-40 dakika. Yollar çok iyi değil mi bir tanem ya? Tertemiz. Anneciğim içtin ama Elif sen. İçtin, verdim. Her yer tertemiz. Lütfen kızım. Trilye'den sonra Gölyazı yazarsanız haritanıza sizi Bursa Balıkesir yoluna çıkarıyor. Buradan da yaklaşık bir 10 kilometre yolunuz kalıyor. Şimdi biz de Bursa Balıkesir yoluna çıktık. Ağlayan Ağaca doğru geçiyoruz. Yoldan ayrıldıktan sonra 5 kilometre yolumuz kalıyor. Yoldan sağa ayrıldık. Buradan tekrar sağa dönüyoruz. Ağlayan Çınar Gölyazı yönüne doğru.